Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Opel Astra H13 dizel aracımızla beraberiz. Aracımızın şanzımansal problemleri var. Onun dışında zincir gibi işlemleri var. Buna benzer arkadaşlar ağır bakım işlemleri olduğu için aracımız hakkında detaylı bilgi tabii ki vereceğiz. Ama alttan önce bir söküm aşamalarına bakalım. Aracımızın korumasını sökmemiz gerekiyor ama korumanın yalama cıvataları var. Üstten döndüğü için arkadaşlar mecburen yalama yapılmış bir cıvata burası. O yüzden anahtar da çok fazla tutmuyor. Bakın yuvarlak haline gelmiş artık. Girmiyor. Bu yüzden biraz zorlanmalar yaşayabiliyoruz. Burası geçme olduğu için burayı çok fazla sökmemize gerek yok. Buradan da sallanan bir şeyler var. Daha önce bu araç kayış mı koparmış? Kayışa benziyor bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu cıvatayı hiçbir anahtar tutmuyor. O yüzden bu cıvatayı kesip yerine yeni bir anahtar tutacak cıvata takmamız gerekiyor. Üstündeki de dönmüyor arkadaşlar. Dar bir alan olduğu için de keselim, yenisini montaj ederken takalım. Sağ tarafımızda bulunan böyle plastik bir korumamız var. Bunu neden alıyoruz? Aks bölümünde rahat bir şekilde çalışmak için bu plastik korumayı almamız lazım. Alttan iki cıvata, üstten tek cıvata tutuyor. Tek cıvatayı gevşetmemiz yeterli. Bakın burada geçme noktası var. Hemen plastikle de göstereyim. Cıvatayı çok fazla sökmemize gerek yok bu nedenle. Trigger bölümüne dair V-kayış, krank kasnağı, klima kompresörü gibi parçalarımız da mevcut. Tampon altına gelen plastik klipslerimiz var. Bunlar genelde plastik olarak tutturuluyor orijinalden. Daha sonra eğer bulunmuyorsa cıvata atılabiliyor ama bu araba orijinal kalmış ki klipsleri hala üstünde mevcut diyebiliriz. Tamponun altında traversi indireceğimiz için mecburen sökmek zorundaydık. Traversin cıvatalarını söktük. Arka cıvata... Arka egzoz lastiklerini çıkardıktan sonra egzozumuzu basit bir şekilde aşağı doğru sarkıttık. Egzozumuzun şu cıvatasını sökmemize gerek yok. Egzozla bir işimiz yok. Şanzımanın cıvatalarını sökebilmemiz için egzozu alıyoruz. Bakın çevre cıvataları burada. Sağ taraf aksı sökeceğimiz için arkadaşlar aksın orta rulmanı var. Sağ taraf aks bildiğiniz gibi uzun olduğu için mecburen bunun orta rulmanı oluyor. Benzinli modellerinde Astra H'larda sadece aks gidiyor. Herhangi bir rulman yok. Düz bir şekilde gidiyor. Ancak dizel versiyonlarında bu orta rulmanı kullanmışlar. Tors 14 dediğimiz 3 adet cıvatası bulunuyor. Böyle şarj dinamosuna baktığımızda içinde de pamuksu yapılar kayıp olabilir baba. İçinde bir şeyler var. Şarj dinamomuz bölümü. Gergi rulmanında bayağı eski gibi duruyor ama şu an bir işimiz yok. Direksiyon kutusuna bağlanan rot başını da söktük ancak aksımızın orta somununu sökemiyoruz. Biz de bu şekilde çalışmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok diyelim. Orta rulmanı sökmüştük. Çek kaç. Alt kulak, şanzıman kulağı parçamızı sökeceğiz şu an. Hemen ön tarafa gelen travers tutucusu olan ön şanzıman kulağımızı 2 adet şanzımana montaj, bir adet traverse uzun 16'lık cıvata giriyor.
Bunu da sökmemiz gerekiyor. Şanzımanın tüm bağlantı cıvatalarını söküp şanzımanı boşaltacağız arkadaşlar. Ayrıca şanzımanın çevre cıvataları da var. Üstten akü bölümü, akü altı, buna benzer aksamları aldık çevre cıvatasına ulaşabilmek için. Beyin soketi. Bu işlemler bittikten sonra söküm işlemleri en son indirmeden önce üst şanzıman kulağı veya sol üst motor kulağı da diyebiliriz. Onu aldıktan sonra motor iyice sarkacaktır. Bu yüzden hemen şanzımanı alabileceğiz. Tabii ki üstten desteklemeyi unutmuyoruz. Uzun dediğimiz 16'lık cıvata. Bu kulaklar genelde kopuk olabiliyor. Bunda bir sıkıntı var mı? Aşınmış ama kopuk değil. Kopuk değil ama değişebilir usta. Evet. Çok da sağlıklı bir şey değil. Gördüğünüz tesisat. Noktalarda çok da sökülmüş gibi durmuyor. Bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu cıvatalar traversin ana cıvataları. Cıvatalara baktığımızda bu cıvatalar çok paslı duruyor. Yeni sökülmüş gibi bir izlenim bırakmadı bizlerde. Traversimizi boşlattık. Gördüğünüz gibi artık bayağı bir alanımız açıldı ama bu alan bizler için yeterli bir alan olmayacaktır. Birazdan bir tık daha açacağız. Dediğim tesisat burasıydı. Boşaltmamız gerekiyor demiştim. Tabii ki Zeyrot bölümünü de söktük. Zeyrotlarda çok fazla bir sıkıntı görünmüyor. Alt akısal bir işlemimiz yok bizim. Şanzımandan aldığı hareketi akslar yardımıyla tekere aktarması sonucunda aracımızın hareketini sağlayan önemli aktarma organlarından biri aks. Çıkardık. Şanzıman yağı çok fazla akmadı. Şanzıman yağını birazdan boşalttık. Ancak bu noktada traversi söktüğümüz için radyatör öne doğru sarkıldı. Bu yüzden radyatörü güzel bir şekilde sabitlememiz gerekiyor. Bunu da cırt kelepçe yardımıyla yapacağız. Şu an sabitledik. Bu bize yeterli olacaktır ve şanzımanla olan arası da açılmış oldu. Peki bu aracımız bizlere neden geldi? Müşterimizin şikayeti öncelikle ağır bakım sebebiyle bizlere geldi. Zincir seti, egere manifold gibi problemleri var. Bunun dışında arkadaşlar şanzımanda vitesin boşa attığını söyledi. Easytronic bir şanzıman olduğu için bunlar da bu gibi sebepler olabiliyor. Vitese geçmiyor. Bir tane de dışarıda astıraşımız var. Vitesi A1 konumuna alıyoruz. Yani ileri konumuna alıyoruz. Araç geriye gidiyor. Boşa atıyor gibi problemler var. Aynı problem boşa atma sorunu bu aracımızda da var. Kısaca bunlara değinebiliriz. Dışarıdayken robot sistemi hakkında genel bilgi vereceğim ama kısacası bu şekilde bir sorunumuz mevcut. Aracımız artık cebinde. Üst belirttiğimiz şanzıman kulağımızı da aldık. Artık araç motor askıda kalacak. Arka bölümde zor bir cıvata var. Bunu bazen takmıyorlar zor olduğu için. Biz yine sökeceğiz. Orijinalde var. Şimdi şanzımanı indirdik. Komple dağıtım işlemlerimiz var. Tabii ki bu noktada kızarmış, normalde sarı olması gereken yağımız, robot yağı burası. Şöyle. Akıyor bak burada zaten. Kızardığını görüyoruz bakın. Normalde koyarken de gösterebiliriz. Bunlar sarı olması gerekiyor. Bu çok çalıştığı için artık kızarık bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Net bir şekilde görüyoruz. Bir de bizim hidrolik yağımız var. Hidrolik yağımıza baktığımızda bizi sürpriz bir şekilde karşılıyor. Hidrolik yağı bilenler bilir. Çamurlaşmış artık. Çamur kıvamına gelmiş. Ayrıca burada boşaltırken debriyaj rulmanımızı gösterelim. Ses yaptığını duyabiliyoruz. Burada bizim elektrik tesisatımız var. Şanzımana ait elektrik tesisatı. Bu soket beyin kısmına girerken şu arkadaşlar üçlü vites seçim sensörleri ve debriyaj seçim sensörü gibi sensörler. Şu soket ise aktüatör, yani motorun, debriyaj motorunun elektrik kısmının soketi. Buradan aldığı hareketle motorumuz çalışıyor. Zaten kapıyı açtığımızda bir vız diye bir ses çıkar bu arabalarda. Yarı otomatiklerde genelde çıkıyor.
Yağın rengini net bir şekilde görelim. Kızarmış arkadaşlar. Tabii ki bu normalde sarı renkte olması gerekiyor. Bu boşalıyor şu anda. Onun dışında şanzıman beynimiz, sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu beyinle de alakalı. Fiat grubunun Punto, Fiorino, Linea gibi araçlarda da aynı beyin çıkıyor. Bunun dışında Citroen gruplarında da aynı beyin çıkıyor. Ancak birini birine takamıyoruz. Kodlamasal farklılıklar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden olmaz. Beynimizi tutan arkadaşlar Torx'luk civatalar 4 adet bir şekilde giriyor. Bunları üstünde sökmek tabii ki çok zor. Bundan dolayı da bu şekilde dışarıda daha kolay çalışıyoruz. İşte seçim sensörleri dediğim sensörler bunlar. Bu bizim şanzıman beynimiz. Bunların tabii ki hepsinin kontrollerini yapmamız gerekiyor. Robot yağ bidonumuz, elektrik kısmı, şanzımanımızın, robotumuzun basınç tüpü maksimum 72-73 bara kadar çalışırken standart olarak bu tüp 50 bar veya 42-50 arası değişen bir bara sahip. Bunu da ölçebiliyoruz. Sıkıntı olduğu zaman ölçümlerini bilgisayar üstünden görüyoruz. Elektrik dediğimiz nokta, robot bölümü, debriyaj merkezi. İçinde de sorunlar olabiliyor. 6 ileri şanzımanlarda rulman bozulması, sekromeç bozulması olabiliyor. Şuna da değinmek istiyorum. Bu aracın robotik sistemleri Türkiye'de sıfır olarak satılmıyor. Geçen gün bir Renault Clio'ya 60 gün yetkili bayi gelmesini söylemiş. Normaldir çünkü yurt dışından geliyor bu ürünler. Sıfır ürünler ülkemizde maalesef yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Artık debriyaj rulmanımızı sökebiliriz. Hidrolik basınca sahip DOT 4 dediğimiz yağ burada çalışıyor aslında. Bunun basıp inmesinde yardımcı olan yağ. Araç sahibi baskı balatanın değiştiğini söylüyor da bu rulman değişmemiş. Daha orijinal rulmanı bu. Bilmiyorum artık değişti veya değişmedi. Biz tekrar baştan sil baştan yapıyoruz. Bu şanzımanımız dişli, yani manuel dişlere sahip olduğu için içine aslında 75-80 numara manuel dişli yağ koyabiliriz. Bakalım hangi yağ çıkacak. Düşmez. Bu yağ değil arkadaşlar. Bunu da belirteyim. ATF koyuluyor. ATF koymayalım. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama ilerleyen zamanlarda olabilir. Şanzıman yağımızı boşaltıyoruz. Yaklaşık kapasitesi 1.82 litre civarında yağ alıyor. Yağın içindeki yüzeysel farklılıklar da göz önünde. Tabii ki bunu varile döküyoruz. Şanzımanı açıyoruz. Bilya yatakları. Şunlar siyahlık değil mi? Yani
İçinde yanıklar mevcut. Şurayı silsek şurada mesela insanlara göstermek açısından. İçinde yanıklar var. Bilye yataklarımız. Genelde burayı da bozuyorlar. Üstündeki rulmanlar. Bunları bir kontrol edeceğiz. Tabii ki dişli sistemini dışarıya çıkardıktan sonra sekremeç. Evet, baskı balatamızı söktük. Baskı üzerindeki yanıkları net bir şekilde görebiliyoruz. Balatamızda da kaydırmalar mevcut. Işıktan dolayı belli oluyor mu bilmiyorum. Bakın. Evet baba, şu noktayı alabilirsek. Bazı noktalar, özellikle iç kısma gelen noktalar yarısından ilerisi arkadaşlar basmamış büyük ihtimalle o volant kısmına. Evet. Bu yüzden bunun da değişikliği olması gerekiyor. Garajımızda hala problemler var. Özellikle bunların ayarı yapılmadığı zaman da problemler oluşabiliyor. Sıkıntılar doğabiliyor. Baskının şemsiye bölümüne baktığımızda rulmanın bastığı noktaların bir tık gerisinde yanıkları net bir şekilde yine görebiliyoruz ve rulmanın bastığı noktalarda da yine kızarıklıklar mevcut. Bu da bizim baskı balatamız, volantımız ve rulmanımızın değişikliğe gideceğini gösteriyor. Evet, şanzımanımız hazır. Dün bırakmıştık arkadaşlar. Bütün işlemlerini yaptık. Şu an debriyaj, rulman ve set halindeki değişecek parçalarımızı takıyoruz. Son işlem olan tabii ki debriyaj rulmanından devam edeceğiz. Şanzımanın temizliği, açılmış hali. Dışarıda sizlere bunları göstermeye çalışmıştım. Bütün parçaların temizliklerini de gerçekleştirdik. Yıkamasını gerçekleştirdik. Şu an zaten kompresörün çalıştığından anlıyorsunuzdur şanzımanın temizliği. Cıvatamızı takıp artık şanzımanımızı üstüne atacağız. Tabii ki robotsal bölümlerinin de tamamlanması gerekiyor. Bu noktada yapılan işlemler hakkında da kısa bilgiler vermeye çalışıyoruz. Cıvatalarımızın sıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Rekor sıkılı geliyor ama kontrolörümüzü her zaman yapıyoruz. Rekor anahtarı farklı bir anahtardır. Bunu da belirtmiş olalım. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Yeni contalama işlemleri vardı. Sıvı contalardan buraya gelen robot bölümü yine bir contası var. Kesinlikle önemli contalardan biridir. Bu da Getirme canım, sen de sakin çalış. Sen sallıyorsun. Bana mı kalıyor sanki? Yuvarlak kapı. evet, zincirimizin eskisi, cıvatalarını söktük, gergi, palet. Bunların hepsi gergide dağıldı. Aynı şekilde burada paletlerimiz de var. Bunları set halinde değiştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde conta da değişiyor burada. Plastik paletler zincirin üstünde çalıştığı noktalardır burası. Zamanla aşınmalar olabiliyor.
Bu da son gergimiz. Buraya çek. Şurada. Bütün zincire ait parçaları söktükten sonra yüzeyin yağlarını görüyoruz ama aşırı derecede yanık yağ kokusu var bu noktalarda arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Contanın yüzeyindeki temizlik önemli. Kaçırmalar olduğu zaman yine bu aynı işlemlerin tekrarlanması lazım. O yüzden zımparayla üstünü Eski conta temizliyoruz. kalıntıları kalmayacak. Evet, zincir setimizin değiştiğini gösterelim. Kapatacağız kapağını. Yüzey temizliklerimiz de tamam. Gergi paletimiz, yağ gergimiz arkadaşlar. Burada plastik paletlerimiz mevcut. Alttaki dişli değişti. Üstte gördüğünüz egzantrik zincir dişlisi de değişti. Bunu da söylemiş olalım. Contamızı koyup artık burayı kapatacağız. Aracımızın işlemlerini de bitireceğiz. Zincirden sonra bir işlemi kalmıyor. Bunun dışında disk balata değişimleri de var. Bunları da sizlere göstereceğiz. Ayrıca su pompası, su devir daimi de var. Onu da çıkarmıştık. Burada eski su pompamız, su devir daimimiz. Burada da yenimiz var. Eski zincir setimize dair parçalar var. Bunları da göstermiş olalım. Numara eksik al dedim ya sana. Bir de V kayışımız var burada. Gergimizin ses yaptığını söyleyelim. V kayışımız da değişiyor. Burada yağ pompa contamız. Contamızın yenisi. Yağ pompasının süzgeci burada. Yağ pompamız. Artık takacağız bunu. Orijinal contayla beraber montajını gerçekleştiriyoruz. Son kez zinciri de açıkken gösterelim. Eski conta kalmayacak. Motor yağ karterinin yüzeyinin temizlendiği gibi gördüğünüz üzere motor bloğunda da sıvı conta kalıntıları var. Mecburen bunların da temizlenmesi gerekiyor. Babam orada o işlemi yaparken ben de matkap yardımıyla arkadaşlar bu gördüğünüz sıvı conta kalıntılarını temizleyeceğim. Ön kapağımızı, yağ pompa bölümümüzü taktık. Bunun kurumasını bekledik. Biraz süre geçtikten sonra artık motor yağ karter bölümünü tamamlayacağız. Evet, şu an tel fırça işlemimiz bitti. Gördüğünüz üzere yüzeyimizin biraz önceki sıvı conta kalıntılarından arındığını görüyoruz. Tabii ki buranın balata spreyi yardımıyla tekrar temizlenmesi gerekiyor. Çünkü tortular, pislikler kaldı arkadaşlar. Bunun dışında da yapacağımız bir şey yok. Artık conta işlemine geçeceğiz.
Bu noktada görüyorsunuz motor yağ karter haznemiz temizlendi. İçinin yıkandığını, tortulardan arındığını görüyoruz. Yüzeyinin herhangi bir şekilde sıvı contalardan arındığını da görüyoruz. Sıkıntımız yok. Bu araçlarda herhangi bir şekilde ek bir conta yok. Motor bloğuyla karterin arasına giren herhangi bir ek bir conta yok. Sıvı contalı fabrikasyon olarak çıkmıştır. Bu yüzden sıvı contayla tekrar bunun arkadaşlar takımını gerçekleştireceğiz. Burada biz ne yapıyoruz? Yağ kartelini contalama yapıyoruz. Niye söktük? Zincir değil, zincir seti. Bir diğer adı ise kayış olarak trigger seti. Zincir değişim için karteli çıkarmak zorunda kalıyoruz. Karteli çıkardık. Temizliklerini yaptık. Zincirimizi değiştik. Montajına başladık. Zincirimizin montajı tamam. Zincir nedir? Ne işe yarar? Buna değinelim biraz. Zincirimiz motorumuzun crank milinden aldığı ilk hareketi üst konumdaki eksantrik mili hareketini sağlar. Burada sent ayarı vardır. Pistonun iniş kalkışı siboplarımızın emme egzoz açma zamanını eşit yapması. Yapmazsa sibop eğimine gider ve aracımız çalışmaz. Zincirimiz koptuğu an zaten siboplarımız eğilmiş demektir. Zincir kopmasını beklemeden zincirimizi değişelim. Sesini soluğunu aracımızın normale alalım. Yolda da sıkıntı yaşamayalım. Zincirimizin ömrü bu araçlarda 150.000 kilometredir. Yıl olarak baz yok bu zincir konumunda. Trigger konumu ise 4 yıl veya 90.000, 120.000 aracına göre farklılık verir. Zincirimiz kim araçlarda 200.000, kim araçlarda 300.000 giden araçlarımız var. Bu araçta ise 150.000 demiş. Fabrikası 150-160 değişelim. Kopmasını beklemeyelim. Sesi beklemeyelim, doğru mu? Kopmasını beklemeyelim, sesi beklemeyelim. Yani ses gelsin de değiştireyim gibi Öyle durumdur. bir şey yok. Periyodik ağır bakım olarak geçen zamanlamaya göre değiştirmemiz gerekiyor. Sıvı conta işlemini taktan sonra kısa da zincir hakkında bilgi verdik. Zincir aslında trigger kayışı veya trigger zinciri olarak geçiyor. Zamanlamayı kuran, yani zamanlama alt konumdaki krankla üst konumdaki egzantriğin beraber birlikte aynı konumda çalışmasını sağlamak. Sıvı conta işleminden sonra hemen yağ karterimizi yerine takıyoruz. Tabii yüzeyin temiz olduğunu görüyorsunuz. Biraz önceden balata spreyi yardımıyla bunu temizlemiştim. Şimdi 2 tane saplama tarzı üstüne somun gelecek. Burada da karterimizin cıvataları mevcut. Şu gördüğünüz kısa cıvatalar kartere ait cıvatalar. Onun dışında 10 tornavida ile boşluğunu almamız gerekiyor bu şekilde. Evet, tuttuğuna göre artık karterimizin de tamamlandığını görüyorsunuz. Tüm cıvataları sıkacağız. Arkadaki sadece 2 cıvata somun olarak, dediğim gibi saplama olarak arkadaşlar sıkılıyor. Gerisi cıvatadır. Bunu söyleyelim. Karterimizin sıvı contasının donması için belli bir süre bekleyip motor yağını koymayı unutmayalım. Şimdi biz taktık, direkt motor yağını koyalım gibi bir durum yok. Yine yağ kaçırmalara sebebiyet verebilir. Burada sıvı contanın da kaliteli ve iyi olması çok önemli bir ön kapağın da böyle tamamlandığını gösterelim. Şurada bir eksik cıvatamız kalmış. Bunu da takalım. Yeni su pompamızın da 4 adet somunu var. Bunu da sıktık. Artık su pompası da değişti. Bazı araçlarda bu su pompası su devir daimli V kayışıyla çalışırken bunda olduğu gibi bazılarında trigger kayışıyla beraber çalışıyor. Bunu söyleyelim. Herhangi bir etmen yok. Sadece içindeki paletin dönmesi önemli. Zincirli araçlarda zincirle çalışma şansı yok. Şanzımanı sökerken sökülmeyen ancak karteri söktüğümüz zaman mecburen sökmemiz gereken bir alüminyum ayağımız var. Üstten ikişer tane toplam 4 cıvata, alttan da gördüğünüz E14'lük tork cıvatalarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Yine karşılığında da burada hemen şu geriden giriyor yeşil cıvata. Diğer cıvatalarda şunun içinde. Aynı şekilde egzozumuzun bağlantısını yapmamız için öncelikle arkadaki egzoz lastiğini yerine geçirmemiz gerekiyor. Egzoz lastiğinden sonra hemen boğazındakine, şurada yeri var. Yerine geldiğine emin oluyoruz. Daha sonra 16'lık somunu var, saplamayla, cıvatayla beraber bunu sıkacağız. Tabii ki bir de ayağımız var, şanzımana sıkılıyor. Daha doğrusu biraz önce taktığımız ayağa sıkılıyor.
Evet, bu noktada krangımızın artık göbeğini takacağız. Üstüne de krank kasnağı dediğimiz parça gelecek ama bunu Evet. taktıktan sonra kitleme aparatını alacağız. Ters diş arkadaşlar, sıkarken sıkmaz yani. Söküyormuş gibi yapıp sıkıyor bu civatalar. Ters diş olduğu için bakın gidiyor içine doğru. Sıra geldi krank kitleme aparatımızı almaya. Tabii ki bunu da döndürerek alacağız. Bakın okuyucunun yanında oynadığını görebiliriz. Şu. Çek. Evet. Aldım baba kitleme aparatını. Krank kasnağımızın bulunduğu yer. Dört adet civatayla krangın göbeğine sıkılıyor. Kasnak da bu şekilde dönmüş oluyor. Gördüğünüz üzere şarj dinamosuyla eşit, klima kompresörüyle eşit ve V kayışıyla eşit. Bu da V kayışımızın çalışma noktalarıdır. Evet, bu noktada bir çıkıntımız var. Bu noktadaki çıkıntı hemen şu gördüğünüz noktaya giriyor, gergimiz. Bunda herhalde ters diş mevzusu yok. Yok. Normal diş. Evet. Üstüne gelen rulmanımız var. Şuraya kayış gergi olmanı. 15 tap gireceğiz. V kayışımızı yerine oturttuk. Üstteki egzantrik kitleme aparatımızı alacağız. Şu gördüğünüz aparat egzantrik külbütör kapağı bölümüne giriyor. Daha sonra buradaki tapayı takacağız. 8 alyan tutar burayı. Küçük bir tapadır. Sadece kitleme için kullanılan bir bölümü var burası. Amacı bu. Üstteki tesisat bölümünü söktüğümüz için, tapaya ulaşmamız için bunları sökmemiz gerekiyordu. Altta Isıtmaları kontrol edelim. ısıtma bujilerimiz var. Burada soketlerini takmamız gerekiyor. 3 adet civatası var. Külbütör kapağına sıkılıyor. Enjektörlerimizin soketleri var. Elektrik soketleri beyinden gelen komuta göre sırasıyla bunlar çalışıyor arkadaşlar. Aç kapa yapıyor. Artı ucuna bağladık. Daha sonra kontrol. Patlak. Bu patlak. 4. sıra. 3. sıra çalışıyor. 2 çalışıyor. 1 çalışıyor ama Tembel hafiften. çalışıyor. Tembel. Bak şu an yok baba. Evet. Kızdırma bujilerimizin 1 ve 4.'sü patlak. Yani 4. tamamen patlak. 1. sıradaki kısmen patlayacak yani. Bu araba yaz mevsimi olduğu için kolay çalışacaktır ama kış mevsiminde bu arabayı çalıştırmak biraz imkansız olabilir. Kızdırma bujilerinde değişikliğe gidiyoruz. Ayrıca değişimine gidiyoruz. Lokmasını hazırlıyorum da buji sökülecek mi? Bunlar da kaynama yapıyor. Kaynadım mı kırılma riski oluyor. O zaman biz bırakıyoruz. Araç sahibine bilgi veriyoruz. O kırılırsa motorun kapağı sökülmesi gerekebilir. Bilgin olsun diyoruz. Ya da tornacı gelmesi Tornacı lazım. üzerinde değişebilen de var, değişmeyen de var. Evet, onu kendisine bilgi veriyoruz, artık orası kendinin. 1. sıra şu an sökülüyor gibi. Herhangi bir zorluk yaşamadık. Gördüğünüz ısıtma kızdırma bujisi bu. Bana değmesin. Kız kardeşim
onunla konuştuk. Herkes tabii. Hepimiz Almanya'da. Şimdi kızdırma bujilerini gösterelim. Kimse yok. Tembel olan. Çok geç lambayı yakıyordu kontrol kalemiyle. Gidin. Kimse yok. Hiç ısıtmıyor. Olay bu. İkisi de patlak. Burada yine motor kulağımız var. Tabii ki şu bağlantımızı sökeceğiz. Civatası var. Buna aktarma yapacağız. Yeni motor kulağı. Yenileri şöyle. Takım halinde 4 adet değişiyor. Şöyle ucu göstereyim de yeni oldu. Şu şekilde takılıyor. Yedi miydi bunlar? Eski filtre. Yeni filtre. Burada da yenilenecek olan mazot filtremiz bekliyor. Yağ filtresi, periyodik yağ bakımları yapılıyor. Bu şekilde mazot filtremiz. Araç içerisindeyiz. Aracımızın mazot filtresi değiştiği için birkaç kere kontağı aç kapat yapacağız. Bu arada aracımızın kilometre bilgisine baktığımızda da 127.721 kilometrede. Ağır bakımlarını yaptırdı zaten müşterimiz. Elimizden geldiğince. Ön disk balata da değişti bu arada. Çıkanları göstereyim. Belli bir kilometreden yani hızdan sonra 100'e geldiğinde örnek veriyorum. Frene bastığınızda aşırı bir titreme vardı. Şu an kontağı aç kapa yapıyoruz. Şanzıman işlemleri vardı arkadaşlar. Şanzıman işlemlerini de sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kontağımızın birkaç kez açıp kapatılmasını sağlıyoruz. Marşımıza basalım artık. Tabii fren dibe kadar gitti. Değiştiğini buradan da anlayabiliriz. Pompalayalım. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Isıtmaları da değişti. Şu an aracımız güzel bir şekilde çalıştı. Ekrana baktığımızda herhangi bir arıza lambasının yanmadığını sizle beraber görüyoruz. Şu an gayet iyi. Viteslere bir geçirelim. Şanzıman işleri vardı çünkü. Gayet güzel geçiyor. Manuel bir şanzıman olmasına rağmen bu geçişleri yakalamak biraz zor olabilir. Aracımız şu an için iyi. Dışarı geçelim. Şimdi aracın plakalığını değiştiriyordum. Kendi plakalığımızı takacaktım. Bu da plakayı çıkardıktan sonra güzel bir pul yapmışlar arkadaşlar. Şöyle. Yani plakalığı değiştirmek yerine bu şekilde bir şey yapmışlar. Plakalık montajımız da tamam. Ama plakamız değişse güzel olabilir arkadaşlar. Bayağı bir deforme olmuş, yıpranmalar olmuş. Plakalık montaj da tamam. Araç halen çalışıyor. Herhangi bir kaçak göçek var mı? Bunların kontrollerini yapacağız birazdan. Araç hazır. Herhangi bir kaçak göçek yok ama motorunun pisliğini görüyorsunuz. Bu şekilde de teslim etmek olmaz. Yıkamasını, parlatmasını yapacağız. Müşterimize o şekilde teslim edeceğiz. Şimdi yıkama bölümüne geçelim isterseniz.
Aracımızın motorunu yıkadık. Temizliğini yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an bekliyoruz. Parlatmasını da yaptık. Bir silme işlemi var. Durulama, kurulama işlemleri var. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Biraz önceki hali ve şimdiki halini karşılaştırma yapabilirsiniz. Bakın sarı kapaklar bile nasıl oldu? Gayet güzel duruyor. Şu an test sürüşüne hazır konumdayız. EasyTronic şanzımanla alakalı durum olduğu için öncelikle sizlere vitesi gösteriyorum. Aynı zamanda vites geçişlerine de bakacağız. Şimdi vitesi küçültsün. Gayet iyi. Kanala abone olmayı, bizleri desteklemek adına videoyu beğenmeyi unutmayalım. Uzun bir video. Yine emek içeren bir video oldu. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hoşunuza giden bir video olmuştur. Hoşça kalın.